Bu adanın Türkiye'ye uzaklığı 2, Yunanistan anakarasına ise yaklaşık 600 kilometre. Ama Meis Adası Yunanistan'a ait. Benzer bir durum Arjantin'in burnunun dibindeki Falkland Adalarının İngiltere'ye, Polonya ve Litvanya arasına sıkışmış Kaliningrad'ın Rusya'ya ait olmasında da geçerli. Ama Ege'deki mesele göründüğünden çok daha karmaşık. Tarih boyunca mitler ve kahramanlıklara konu olan dünyanın en özel denizlerinden biri Ege. Binlerce ada, adacık ve kayalıktan oluşan, Asya'nın en batısıyla Avrupa'nın en doğusunun kesiştiği coğrafya ve iki yakasındaki ülkeler, Türkiye ve Yunanistan'ın arasındaki sorunların yoğunlaştığı yer. Peki nedir bu Ege sorunları? Türkiye'ye göre ana başlıklar şöyle: deniz yetki alanları, yani karasularının genişliği ve kıta sahanlığı, hava sahaları, aidiyeti belli olmayan adacık ve kayalıklar, Yunanistan'ın Doğu Ege adalarını silahlandırması. Ancak Yunanistan'a göre sadece tek bir anlaşmazlık var, o da kıta sahanlığı. Türkiye ve Yunanistan'ın tezleriyle Ege sorunlarını inceliyoruz. Deniz yetki alanlarından başlayalım. Öncelikle karasuları. Karasuları, bir ülkenin aynı topraklarındaki gibi egemenlik sahibi olduğu deniz alanları. Devletler karasularının genişliğini uluslararası hukuka göre kendileri belirliyor. Karasularının bittiği yerde ise uluslararası sular, yani açık deniz başlıyor. Lozan ile iki ülkenin karasuları 3 deniz mili olarak belirlenmişti. Yunanistan 1936'da, Türkiye ise 1964'te karasularını 6 deniz miline çıkardı. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ise ülkelerin karasularını 12 mile çıkarabileceklerini söylüyor. Bu sebeple Türkiye bu sözleşmeye taraf değil. Ancak sözleşmeyi imzalayan Yunanistan parlamentosu 1 Haziran 1995'te hükümetine karasularını 12 deniz miline çıkarma yetkisi verdi. Bir hafta sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi, eğer bu gerçekleşirse hükümete askeri de dahil olmak üzere tüm yetkilerin verileceğini söyleyen bir bildiriyi oy birliğiyle kabul etti. Günümüzde iki ülke de karasularını 6 deniz milinde tutuyor. Dolayısıyla durum stabil. Ancak aynısı kıta sahanlığı için geçerli değil. Kıta sahanlığı, coğrafi olarak bir ülkeyi oluşturan kara parçasının deniz altındaki uzantısı anlamına geliyor. Ülkeler uluslararası hukuka göre 200 deniz mili kadar uzanabilen kıta sahanlıklarında münhasır ekonomik bölge ilan edebiliyorlar. Ve bu alanlardaki deniz ürünleri, maden, doğalgaz gibi kaynaklardan faydalanma haklarına sahip oluyorlar. Ege'de Türkiye ve Yunanistan'a ait kıta sahanlıklarının sınırları henüz belirlenmiş değil. Bu durum sadece iki ülke arasında değil, Kıbrıs, Mısır, İsrail gibi Doğu Akdeniz'deki kaynaklardan faydalanmak isteyen diğer ülkelerle de gerginliklere yol açıyor. Sırada hava sahasının genişliği sorunu var. Yunanistan'ın hava sahasını 10 mile çıkarması 1931'e dayanıyor. Peki Türkiye gerçekten itiraz etmedi mi? Yunanistan'ın hava sahasını 10 mile çıkarması 1931'e dayanıyor. BBC Türkçe'nin diplomatik kaynaklardan aldığı bilgiye göre Yunanistan'ın 1931 kararnamesi 1975 yılına kadar herhangi bir uluslararası mecrada açıklanmamıştı. Ve Türkiye o yıl Yunanistan'ın 10 mil iddiasına karşı itirazını kayda geçirdi. Türkiye 6 ila 10 mil arasındaki bölgeyi uluslararası hava sahası olarak tanıyor ve burada düzenli olarak uçuş yapıyor. Ege Denizi'nde binlerce adacık ve kayalık olduğunu söylemiştik. Ancak bunların hangi ülkeye ait olduğu netleştirilmiş değil. Bu tartışmalı coğrafi formasyonlardan bazıları Türkiye'nin Ege sahillerine çok yakın. 1996'daki Kardak krizi de bu kategorinin nasıl da büyük bir gerilim yaratabileceğinin bir örneği. Türkiye, Yunanistan'ın Ege adalarına yasal olmamasına rağmen yıllardır silah ve asker yığdığını iddia ediyor. Yunanistan ise buna hakkı olduğunu savunuyor. Ege Denizi'ndeki hak iddialarına baktığımızda 4 tarih öne çıkıyor. Öncelikle 1832. Bu harita Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan eden Yunanistan Krallığı'nı gösteriyor. Krallık açık sarı renkle gördüğünüz Ege adalarıyla birlikte bağımsız oldu. Yeşiller ise hala Osmanlı'nın kontrolündeydi. Gelelim 1912'ye. Balkan Savaşları sonrasında Yunanistan, Ege'nin kuzeyindeki adaları da topraklarına ekledi. 1923'e geliyoruz. Lozan Anlaşması ile birlikte Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adaları Türkiye'ye bırakıldı. Limni, Semadrek, Midilli, Sakız, Sisam ve Ahikyarya'nın ise Yunanistan'da kalması netleşti. Ancak Midilli,
Sakız, Sisam ve Ahikarya'da Yunanistan'ın askeri faaliyetleri sınırlandı. Halihazırda İtalyan işgali altında olan 12 adalarsa İtalya'da kaldı. 12 adalar demişken hangi adalar olduğunu haritada bir işaretleyelim. 12'dense de aslında Rodos ve Meis de dahil olmak üzere 14 ada ve onlarca adacık kastediliyor. Meis, Rodos, Sömbeki, Çoban, Kerpe, Herke, İleki, İncirli, İstanbulya, İstanköy, Kelemez, İleriye, Lipso, Batnos. Ve Ege'deki son kritik tarihte 1947. İkinci Dünya Savaşı sonrasında müttefiklerle savaşın kaybedenlerinden İtalya arasında imzalanan Paris Anlaşması'nda 12 adalar Yunanistan'a devredildi. Anlaşmada silahsızlandırılma ile ilgili hüküm net bir cümleyle ifade ediliyor. Bu adalar silahsızlandırılmalı ve öyle kalmalı. 2021'de Türkiye yeni bir hamle yaparak Yunanistan'ın adaları silahlandırmış olmasının adalar üzerindeki egemenliğinin tartışmaya açılması anlamına geldiğini iddia etmeye başladı. Biz Birleşmiş Milletler'e 2 tane mektup yazdık. Bu adalar Yunanistan'a bu şartlarla verildi. Anlaşmalar ortada. Ama Yunanistan bunları ihlal ediyor, silahlandırıyor. Eğer Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılır. Bu kadar açık. Bu silahlanma kime karşı? Yani normal savunma için çok fazla, Türkiye için çok az. Fakat bunlar böyle bir hayal peşinde. İşte geçmiş yüzyılı düşünün. Ve kendilerince boylarını aşan bir takım böyle iddialar peşinde yürümeye devam ediyorlar. Bunların müttefiklik hukukuna uygun olmadığını, bunların iyi komşu ilişkileriyle aykırı olduğunu da biz söylemeye devam ediyoruz. Son bir haftada Yunanistan'ın Türk jetlerini 2 kez taciz etmesini değerlendiren Bakan Akar, Zafer Haftası nedeniyle bulunduğu Akşehir'deki Garp cephesi karargahından yanıt verdi. Yunanistan'ın Türk jetlerine 5 dakikalık tacizde bulunduğunu kaydeden Bakan Akar, uçaklarımızın NATO görevinde olduğunun bilinmemesinin imkanı yok. Buna rağmen taciz yaptılar. ABD ve Yunan büyükelçileriyle görüştüler. Biz kimseyi taciz etmiyoruz ama hiçbir tacize de karşılık bırakmıyoruz ifadelerini kullandı. Bakan konuyu NATO'ya taşıdıklarını da kaydetti. Ege'de her fırsatta tacizleri ve terbiyesizlikleriyle huzursuzluk çıkartanların sadece maşa olduğunu, asıl mücadeleyi onların gerisindekilerle verdiğini biliyoruz. Doğu Akdeniz'de ülkemizin çıkarlarını baltalamak için kopartılan gürültülerin gerisindeki karın ağrılarının gayet iyi farkındayız. Neredeyse 60 yıldır kapısında bekletildiğimiz Avrupa Birliği'nin bizimle ne demokratik ne ekonomik standartları mukayese edilemeyecek ülkeleri üye yaparken Türkiye'yi dışarıda bırakmasının sebebini de çok iyi biliyoruz.